Bir şeyi fark ettin mi? Sosyal medyada milyonlarca insan var. Ama çok küçük bir kısmı gerçekten bir şey üretiyor. Çoğumuz sadece izliyoruz, kaydırıyoruz, beğeniyoruz, belki yorum bırakıyoruz ama üretmiyoruz. Ve bunun nedeni çoğu kişinin düşündüğü gibi tembellik değil. Aslında bunun arkasında çok güçlü bir psikolojik mekanizma var. Ve bunu bir kez fark ettiğinde sosyal medyaya bakışın tamamen değişebilir. Çünkü sosyal medya sandığımız gibi herkesin üretici olduğu bir yer değil. Tam tersine insanların büyük kısmı sistem tarafından izleyici kalmaya programlanıyor. Ama nasıl? Önce çok basit bir gerçekle başlayalım. Bir platforma girdiğinde gördüğün ilk şey nedir? İnsanların başarıları. Biri spor yapıyor, biri para kazanıyor, biri seyahat ediyor, biri milyonlarca izlenme alıyor. Ve beynin bunu gördüğünde çok hızlı bir karşılaştırma yapıyor. Bu tamamen otomatik bir süreç. Psikolojide buna sosyal karşılaştırma mekanizması denir. Yani beynin sürekli şunu sorar: ben bu insanların neresindeyim? Ama işte kritik nokta burada başlar. Çünkü sosyal medyada gördüğün şey gerçek hayatın ortalaması değildir. En uç noktalarıdır. En başarılı, en ilginç, en dikkat çekici insanlar. Ve beynin farkında olmadan şuna inanır: herkes benden daha iyi. Bu his küçük görünür. Ama davranışlarını büyük ölçüde değiştirir. Çünkü bir şey üretmek için önce beyninin şuna inanması gerekir: benim ortaya koyacağım şey değerli. Ama sosyal medya sana sürekli şu mesajı verir: sen zaten yeterince iyi değilsin. Ve böylece ilk psikolojik bariyer oluşur: görünmezlik korkusu. Ama bu sadece başlangıç. Asıl güçlü mekanizma biraz daha derinde çalışır. Bir düşün. Bir video izlediğinde beyninde küçük bir ödül oluşur. Komik bir şey görürsün. İlginç bir bilgi öğrenirsin. Biri seni şaşırtır. Ve beynin dopamin salgılar. Yani sosyal medya seni küçük küçük ödüllerle besler. Ama burada çok kritik bir fark var. Üretmek zor bir süreçtir. Düşünmek gerekir. Plan yapmak gerekir. Hata yapmak gerekir. İzlemekse çok kolaydır. Hiç risk yoktur. Hiç eleştiri yoktur. Hiç başarısızlık yoktur. Bu yüzden beynin çok hızlı bir seçim yapar. Üretmek yerine izlemek daha güvenli. Ve farkında olmadan izleyici rolüne yerleşirsin. Ama hikaye burada da bitmiyor. Çünkü sosyal medya algoritmaları tam olarak bu davranışı güçlendirmek için tasarlanmıştır. Algoritmaların temel amacı çok basittir: seni platformda mümkün olduğunca uzun süre tutmak. Ve bunu yapmanın en kolay yolu şudur: sana sürekli izleyebileceğin şeyler vermek. Ama burada küçük bir paradoks oluşur. Ne kadar çok izlersen, algoritma seni o kadar çok izleyici olarak tanımlar. Ve sana giderek daha az üretim fırsatı gösterir. Yani aslında platform seni tanımlar. Bu kişi tüketici ve sistem sana bu rolü sürekli pekiştirir. Bir süre sonra bu rol kimliğinin parçası haline gelir. Ve işte tam burada çok ilginç bir psikolojik durum ortaya çıkar. İnsanlar sadece izlemekten memnun değildir. Ama yine de üretmezler. Neden? Çünkü başka bir korku devreye girer: yargılanma korkusu. Sosyal medya görünürde dev bir kalabalık gibidir. Ve bir şey paylaştığında beynin bunu şöyle algılar: milyonlarca insan beni izliyor. Gerçekte belki sadece 20 kişi görecektir. Ama beynin kalabalığı büyütür. Bu yüzden insanlar şunu düşünür: ya kimse izlemezse? Ya komik görünürsem? Ya insanlar eleştirirse? Ve bu düşünceler küçük görünür. Ama davranışı tamamen durdurabilir. Çünkü insan beyni sosyal reddedilmeyi gerçek bir tehdit gibi algılar. Ama en ilginç nokta henüz gelmedi. Sosyal medyada uzun süre sadece izleyici olan insanların beyninde çok tuhaf bir değişim olur. Başlangıçta insanlar içerik üreticilere hayranlık duyar. Sonra onları takip eder. Sonra onları analiz eder. Ve bir süre sonra şu düşünce ortaya çıkar: ben bunu yapabilirim. Ama çoğu kişi yine de başlamaz. Çünkü burada başka bir psikolojik mekanizma devreye girer: pasif tatmin. Birinin başarısını izlemek
bazen beynine sahte bir başarı hissi verir. Örneğin bir fitness videosu izlediğinde, beynin kısa süreliğine spor yapmış gibi hissedebilir. Bir girişim videosu izlediğinde, kendini üretken hissedebilirsin. Ama gerçekte hiçbir şey yapmamışsındır. Bu yüzden izlemek bazen üretmenin yerine geçer. Ve bu durum çok uzun süre devam edebilir. Ama burada çok ilginç bir gerçek var. Bugün sosyal medyada gördüğün büyük üreticilerin çoğu bir zamanlar sadece izleyiciydi. Onları farklı yapan şey yetenek değildi, cesaret de değildi. Aslında çok daha basit bir şeydi. Onlar izleyici kimliğini kırdılar. Bir gün sadece şunu yaptılar. Deneyim. İlk video kötüydü. İlk içerik belki kimseye ulaşmadı. Ama sistem değişmeye başladı. Çünkü algoritmalar üretimi fark eder. Ve beyin de. Bir şey üretmeye başladığında beynin farklı çalışır. Risk almayı öğrenir. Yaratıcılık devreye girer. Ve izleyici kimliği yavaş yavaş kaybolur. Ama işte burada çok kritik bir soru ortaya çıkıyor. Neden bazı insanlar bu bariyeri aşarken çoğu insan hayatı boyunca sadece izleyici kalıyor? Bu tamamen psikolojiyle ilgili. Ve bir sonraki videoda insanların üreticiye dönüşmesini sağlayan 3 kritik zihinsel değişimi anlatacağım. Çünkü bu 3 şeyi anladığında sosyal medyada sadece izleyen biri olmak zorunda değilsin ve belki de ilk kez gerçekten bir şey üretmeye başlarsın.